Değerli izleyicilerimiz, Almanya'da maalesef üzücü bir olay meydana geldi. Daha 23 yaşındaki bir Türk genci Magdeburg-Sternburg semtinde hayatını kaybetti. Olay bir cinayet. Maalesef üzücü bir haber. Olayın meydana gelmiş olduğu apartmanda hiçbir tanığın bu olayı görmediği, duymadığı ifade ediliyor. Üstelik çevrede evler ve ofisler olmasına rağmen kimsenin bu olayı duymadığı söyleniyor. Polisler parmak izlerini ve ayakkabı izlerini aldılar. Yapılan açıklamada polis sözcüsü her yönden araştırmaya devam ediyoruz diyor. Bakın değerli izleyicilerimiz, bu koronavirüs döneminde enteresan bir şekilde maalesef bu cinayet olaylarının, polisiye olaylarının arttığını gözlemliyoruz. Tabii bu olayın ne olduğu detayları önümüzdeki günlerde ortaya çıkacaktır. Elbette ki hukuk bununla ilgili açıklama yapacaktır. Bunun yanı sıra Almanya'da bir evde 5 kişinin cesedine rastlandı. Bakalım detaylar neler, bunları da hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Almanya'nın Brandenburg eyaletinin Königs kentinde bulunan Senzig ilçesinde bir evde 5 kişinin cesedine rastlandı. Yapılan açıklamada, arkadaşlar enteresan bir olay bu olayda. Yapılan açıklamada saat 12'de acil durum çağrısı üzerine eve gidildi. Polis olayla ilgili olarak yapmış olduğu açıklamada gelen ihbar üzerine bu cinayetlerin işlenmiş olduğu eve gidildiği ve 5 kişinin cansız bedenine ulaştığını ifade ediyor. Burada cinayet işlendiğini varsaydıklarını ifade ederek cinayet masasını soruşturma başlattığını belirtiyor. Bunun yanı sıra cesetlerin 3'ünün çocuklara ait olduğu da gelen haberler arasında. Değerli izleyicilerimiz, üzücü bir durum. Maalesef daha da bu ve benzeri olayların artmasından korkuluyor. Çünkü koronavirüs döneminde maalesef bazı insanların psikolojileri gerçekten çok ciddi anlamda bozuldu. Bakın yine enteresan bir haber var. Almanya'da baba ve 4 yaşındaki oğlu bu sefer evinde ölü bulundu. Bakalım Münih'te meydana geldi bu olay. Münih Polis Merkezi'nden yapılan açıklamada Cinayet Komisyonu'nun bu cinayeti araştırdığı belirtildi. Baba ve oğlundan kurşun yarası oldu. Olay yerinde bir adet silah bulunduğu aktarıldı. Cinayetin nedeni ise henüz bilinmiyor. Ormanda koşu yapan bir vatandaş 2 kişinin öldüğünü fark etti ve durumu yetkililere bildirdi deniliyor. Münih Polis Merkezi yetkilisi ormanın yoğun olarak ziyaret edildiğini, baba ve oğul cinayetinin uzun süredir orada olma ihtimalinin düşük olduğunu belirtti. Cinayet uzmanları ormanda iz aradı. Savcılık cesetlerin otopsisinin yapılması emrini verdi. Evet değerli izleyicilerimiz, maalesef böyle de bir üzücü olayı, üzücü haberi sizlere aktarmak zorunda kaldık. Şimdi bakın değerli izleyicilerimiz, Almanya'da yine enteresan bir haber vardı. Geçtiğimiz günlerde sizinle paylaşmıştım. Sevgilisini bıçaklayarak Almanya'dan Türkiye'ye kaçan bir genç vardı. Bununla ilgili olarak kırmızı bülten çıkartıldı. Türkiye'deki yetkili makamlara bununla ilgili bilgiler verildi. Bu olayın aydınlatılması için de polis yetkilileri çalışıyor. Bakalım önümüzdeki günlerde nasıl bir netice ortaya çıkacak? Hep birlikte bunları takip edeceğiz. Bu olay 30 yaşındaki Tercan adlı kişi tarafından işlenmişti. Sinem D adlı Türk kızını 14 yerinden bıçaklamıştı. Bu olaydan sonra kaçmıştı. Maalesef şu ana kadar herhangi bir haber yok. Türkiye'de olduğu biliniyor. Bakalım önümüzdeki günlerde Türkiye adli makamları, kolluk kuvvetleri bu konuyla ilgili ne yapacaklar? Çünkü Alman hükümeti tarafından, Dışişleri Bakanlığı tarafından Türk Dışişleri Bakanlığı'na bu olay iletildi. Yine bildiğiniz üzere geçtiğimiz aylarda Yasemin diye bir Türk kızı vardı. Çalışmış olduğu para transfer şirketinin 8 milyon eurosunu çalmıştı. Onun da Türkiye'de olduğuna dair bazı haberler, bilgiler var ama şu ana kadar netleşmiş değil. 8 milyon euroyu ne yaptığına dair de şu ana kadar herhangi bir bilgiye ulaşılmış değil. Bakalım onunla ilgili de nasıl bir netice alınacak. Kıymetli izleyicilerimiz, bakın ben hazır bu konuları ele almışken izninizle birkaç konuya daha temas etmek istiyorum.
Şimdi toplumların en büyük sorunu eğitim arkadaşlar. Eğitimin sadece okulla ya da sadece gidilen bir kursla, üniversiteyle olduğunu söylemek mümkün değil. En başta ailede, anne babada başlayan bu eğitimin birinci dersi de saygı ve sevgi olması gerekiyor. Maalesef pek çok aile geçim derdinden, hayatta kalabilme mücadelesinden dolayı çocuklarını ihmal ediyor. İşte ihmal edilen bu çocuklar ilerleyen yaşlarında maalesef istenmeyen olaylara karışıyorlar. Bu olaylar özelinde anlatmıyorum. Bu olayların her biri elbette polis tarafından aydınlatılacak. Elbette ki bununla ilgili netice açıklanacak. Ama genel çerçeveyi çizdiğimiz zaman şu anda çocukların önüne bir tane iPad ya da işte bir bilgisayar atılıyor. Sanal bir dünyayı çocuklar gerçek sanıyor. Aman ağlamasın, aman sesini çıkarmasın, odasında takılsın. Eline ver iPad'i ya da cebine 3 kuruş para koy, gitsin takılsın kafasına göre. Bu kafa olduğu sürece bu ve benzeri olaylar maalesef daha da artacak. Eğitim derken tabii ki okulda gerekiyor, üniversitede gerekiyor, her şey gerekiyor. Ama anne babanın verdiği eğitimle okuldaki verilen eğitim bambaşka şeyler. İleri toplumlarda ekonomik olarak, kültürel olarak gelişmiş olan toplumlara baktığımızda bu tarz polis, adliye olaylarının daha az olduğunu görüyoruz. Örneğin Avustralya'dan bir örnek vereyim. Tabii ki orada da olaylar oluyor, olmuyor değil. Ama insanlar orada eğitim seviyesi ya da Yeni Zelanda'ya baktığımız zaman o kadar yüksek ki ve ekonomik olarak o kadar iyi durumdalar ki neyi konuşuyorlar, neyi tartışıyorlar biliyor musun? Bilmem neredeki parkın yeşillendirme oranını %80'e nasıl çıkartabiliriz? Bunun kavgasını yapıyorlar. Dertleri bu. Yeşillik. Baktığımız zaman Avrupa'ya, Türkiye'ye burada bulunan insanların öncelikleri bir geçim. Hayatta kalabilme mücadelesi, yani kapitalist sisteme direnmeye çalışıyor. Tabii bunu yaparken de ister istemez çocuklarını da ihmal ediyorlar. Bakalım bu olaylarla ilgili nasıl neticeler doğacak, nasıl sonuçlar alınacak? Değerli izleyicilerimiz, sizler bu konuyla ilgili olarak neler düşünüyorsunuz? Lütfen videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Bunun yanı sıra benim sizlerden çok önemli bir ricam var. Lütfen videolarımızı beğenerek kanalımıza abone olun. Daha fazla insana ulaşabilmemiz, sesimizi duyurabilmemiz için böyle bir desteğinize ihtiyacımız var. Beni anladığınızı düşünüyorum. Şimdiden beğeneceğiniz videolar ve abonelikleriniz için çok teşekkür ediyorum.